Disiplin ve özgürlük kulağa zıt kavramlar gibi gözüküyor, değil mi? Bu videoda her zaman olduğu gibi resim çizerek, kendi yorumlarımı katarak bu önemli iki kavramdan bahsedeceğim. Erich Fromm özgürlüğü negatif özgürlük ve pozitif özgürlük olarak ikiye ayırıyor. Negatif özgürlük kimsenin kölesi değilim derken, pozitif özgürlük kendimin efendisiyim diyor. Disiplin kelimesi ise insana genelde negatif çağrışmalar yapar. Disiplin cezaları, askeri disiplinler, sürekli bizden bir şeyler yapmamızı isteyip kendi kurallarını dayatan insanlar gelir aklımıza. Konuyu bir de öz disiplinimiz üzerinden değerlendirecek olursak, kelimeye olan bakış açımız tamamen değişebilir aslında. Başarılı insanların tek bir ortak özelliği varsa o da kendi kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. Ünlü yazarların, müzisyenlerin, çok yetenekli sporcuların hayatlarını inceleyecek olursak hiçbirine durduk yere ilham gelmediğini fark ederiz. İyi bir yazar olmak için her gün saatlerce masa başında gerekirse tek kelime yazmadan oturmak gerekir. Yetenek ancak bu özveri sonucunda kendini özgür bırakır. Disiplinli olmak sadece yetenekli insanları yükselten, onları özgürleştiren bir kavram da değildir üstelik. Gündelik hayatta mental enerjimizi her anlamda daha iyisini başarmaya kanalize ettiğimiz zaman işimiz, hobimiz ya da tutkularımız konusunda daha güçlü olmaya başlarız. Bu gücü yaratmanın yolu ise kendi kendini kontrol etmekten geçer. Çünkü eğer kendimizi kontrol etmezsek dış faktörler tarafından kontrol edilmeye başladığımızı fark ederiz. Kendi doğrularımıza göre kendi kurallarımızı koyar ve onlara sadık kalmayı başarabilirsek, insanların bize şu ya da bu şekilde davranmamızı söylemesine fırsat vermeyiz. Çünkü kurallarımız vardır ve kendi kurallarımızı uygularız ve bunun verdiği rahatlık özgüvenimizi artırır. Kendi disiplininizi korumak için birkaç öneriyi sizler için sıraladım. İlham gelmesini beklemeyin. Öncelikle bir işi yapmaya başlamadan önce onu ne kadar istediğini iyi bilmek gerekir. Örneğin kilo vermek mi istiyorsunuz? Bir müzik aletinde ustalaşmak mı? Resim çizmek mi? Bu işi gerçekten istiyorsanız başlamak için ilham gelmesini beklemeyin. Başladığınız işi bitirmek için çabalayın. Başarıya ulaşmak dünyanın en şanslı insanı olsanız dahi kolay değildir. Kaldı ki şans yalnızca doğru zamanda doğru yerde olanlara gelir. Arayıp bulmak gerekir çoğu zaman. Bu arama esnasında umutsuz ve isteksiz olduğunuz, pes etmek noktasına geldiğiniz anlar mutlaka olacaktır. Sonucunda varacağınız noktayı düşünüp kendinizi motive edebilir, en istemediğiniz anlar dahi sonucu düşünerek mutlu olabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olun. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sürekli kendini kandıran biri olduğunu fark etmemesidir. Kendinize bahaneler üretmeyin ve bir şeyi yapmadığınız zaman kendinizi suçlamayın. Önemli olan mutlu ve özgür hissetmektir. Eğer koyduğunuz kural sonucunda sizi mutlu etmiyorsa size uygun olmadığını kabul edin. Disiplin kendini yormak, hırpalamak için değil, aksine kendini sevmek ve özgürleştirmek için gereklidir. Çevrenizin yorumlarına kulak asmayın. Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan biri olmanın en zor yanlarından biri, çevreden bu konuda gelen sürekli yorum ve eleştirilerdir. Bir kereden bir şey olmaz, aman sen de çok abartıyorsun gibi sürekli motivasyonunuzu düşüren ve sizi aşağıya çeken yorumlara maruz kalabilirsiniz. Öncelikle çevreden bu gibi yorumlar gelmesi son derece normal. Açıklama yaparken hem çevremizle olan ilişkimiz gelişir hem de tekrar aynı yorum ve eleştirilere maruz kalmamış oluruz. Aslında hayatınızda oluşturduğunuz bilinçli kısıtlamalar sizi daha özgür yapar. Disiplin üretkenliği artırır. Çünkü daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmamızı sağlar. Aristoteles'in dediğine göre disiplin sayesinde özgürlük kazanırsın. Bence kadınlar Tanrı'nın en disiplinli yaratığıdır. Kadın sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil. Bunun için dünyanın tüm kadınları özgür yaşamaya layık.
Özgür dünya dileğiyle bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.